Eğer izlediysen son videom oyunlarla ilgiliydi. Video yayınlandıktan kısa bir süre sonra ailemin anılarım hakkında söyledikleri beni biraz düşündürdü. Videomda da bahsettiğim gibi Atari ile kısa da olsa bir çocukluk geçirdiğimi zannediyorken annem ve babam evde hiç Atari olmadığını söylemişlerdi. Fark etmeden sahte bir anı mı yaratmıştım kendime? Oysa ben o zamanları düşündüğümde oynadığım anılar gözümde canlanabiliyordu. Ama eğer ailem böyle bir şey hatırlamıyorsa anılarımın doğruluğundan nasıl emin olabilirdim? Yoksa ben gerçek anılarımı mı unutmuştum? Bu belirsizliği çözmek için o zamana tanıklık eden birine, yani ablamın cevaplarına ihtiyacım vardı. Tünaydın. Geçen gün oyun videosunu yapmadan önce annemlere sormuştum ya, bizim evde işte Atari ile bilgisayarla ilgili falan bir fotoğraf bir şey var mı diye. Annemle babamın iddiası şu: bizim evde hiç Atari olmamış. Sen bunu nasıl hatırlıyorsun? Ben bunu ürettim mi yoksa bizim evde Atari var mıydı? Sana soracağım, kaç gündür içimde böyle. Öptüm. Gelen ilk gülüşü Şapşal ya. içimi bayağı bir rahatlatmıştı. Evet, vardı. Ya evet, çok teşekkür ederim. Günlerdir kendimi sorguluyorum. Evet, gerçekten evde bir Atari vardı. Hatta onların odasında oynuyorduk. Fakat ailem bunu tamamen unutmuştu. Şimdi düşünüyorum, nasıl oluyor da benim için böylesine canlı olan bir anıyı onlar bu şekilde kaybedebiliyor? İşte bu sorular beni unutma olgusunu tekrar düşünmeye itti. Şimdi anıların neden kaybolduğunu ve unutmanın hayatımızdaki gerçek yerini daha yakından anlamak istiyorum. Eskiden bir kitabı okur, bir filmi izler, her sahnesini aklında tutan biri olarak bilirdin kendini. Şimdi ise birçok şey aklımızdan gidiyor ve bu değişiklik tanıdığın senle arana bir mesafe koyuyor. Mesela bir film izlerken bir oyuncuyu tanırsın ama bir türlü nereden olduğunu çıkaramazsın. Artık izlediğin filme kulaklarını tıkar, karaktere farklı kostümler giydirerek zihnine bir nevi destek atmaya çalışırsın. Dilimin ucunda hisleri artmaya başlar. Sonunda da bir şekilde bulur ve rahatlarsın. İzlediğimiz o anki filme pek de katkısı olmayacak bu ismi niyeyse bulmak isteriz. Unuttuğunu veya hatırlamanın önemli olmadığını düşünmek bir seçenek bile değildir. Bazı şeyleri bilinçli olarak unutmak istesek bile, unutmak insanı hem eylem olarak hem de his olarak olumsuz hissettirir. Unutmayı hem bir yandan çok önemli hem de bir yandan çok korkutucu görmemizin sebebi kimliğinin hatırlayabildiklerinle şekillenmesi. Hafızan aslında kim olduğunu belirleyen bir parçan haline geliyor gibi. Kendini geçmişte yaşadıkları ve o anılarında ördüğün ilişkilerinle tanımlıyorsun. Mesela biriyle tanıştığında ilk sorular hep hafızaya dayanıyor. Sen neler yapıyorsun? Nerelisin? Hangi okuldan mezunsun? Bir yandan sohbet devam ederken sen karşındaki kişinin ismini hatırlamaya çalışıyorsun. Unuttuğun her ayrıntıda kendini biraz daha dikkatsiz, biraz daha sorumlu biri gibi hissediyorsun. Sanki zihin her anıyı, her ismi, her yüzü aklında tutmalı ve bir daha kaybetmemek üzere saklamalıymış gibi gelir insana. Toplum da hafızayı güç ve bilgelikle ilişkilendiriyor. Unutmamak bir tür sadakat ve saygı sembolüne dönüşüyor. Ama bir yandan günümüzde mutlu olabilmek için birçok şeyde unutmak gerektiğini fark ediyorsun. Bunların hepsi toplandığında unutmak artık senin için bireysel olarak bir uğraşın olmaktan çıkıp aynı zamanda sosyal, hatta kültürel bir mesele olarak da aklını kurcalamaya başlıyor. Yani hafızamızın kusursuz olması gerektiğiyle her gün farklı bir açıdan yüzleşiyoruz. Unutmak hayatımızda böyle var olurken bize nasıl kendini iyi tanıtabilir ki? Ama ben bir yardım edeyim. Mesela en sık unutmaktan muzdarip olduğumuz şey insan isimleri ve aslında onları kolay hatırlayamamamızın da bir sebebi var. İsimler soyut kavramlar olduğu için beynin onları hatırlaması zorlaşıyor. Yani aslında ondan yapamayacağı bir şey bekliyoruz ve çıkan sonuçla birlikte canımızı sıkıyoruz yok yere. Yaşarken de unuttuğumuz birçok şeyin aslında böyle farklı bir sebebi olamaz mı? Yani hepsi bizim suçumuz mu? Unutmak hayatımızın bu kadar içinde, neredeyse insan olmanın doğal bir parçası olmuşken belki de olumsuz hissettiren anlamları bir kenara bırakmanın zamanı gelmiştir. Unutmak aslında hayatımızda bize yeni bir yer açan, geçmişten özgürleştiren bir süreç olarak da var olabilir. Hatta bir şeyi hatırlamak için unutmak gerekiyor da olabilir.
Bir anıyı nasıl kaybettiğimizi anlamadan önce onu nasıl yarattığımıza bakmak, unutmayı anlamak için daha iyi bir başlangıç olabilir. Anılar zihnimizde bir iz bırakmadan önce parça toplama sürecine girer. Deneyimlediğin tüm görüntüler, sesler, kokular, duygular, tüm bu parçalar yaşanan anın içinde birleşip birbirine geçer. Her bir parçanın bilgisiyle eski bilgilerini ilişkilendirerek senin için kalıcı bir hale getirir. Ama anıyı oluşturmanın son bir adımı vardır, o da bilgiyi geri çağırmak. Yıllar sonra o ana geri dönebildiğinde ya da zihninde bu anıyı kolayca canlandırabildiğinde süreci tamamladığını hissediyorsun. Artık seni kahreden, hüzünlendiren, tebessüm ettiren anılara sahipsin. İşte bir şeyin anı olabilmesi bu geri çağırma gücüne ve birazcık da duygularımıza dayanıyor. Anılar bizi duygusal olarak etkilediğinde ve bu sayede uzun süreler boyunca hayatımızda belirmeye başladıklarında onlara anı ismini veriyoruz. Yani hem bizi etkilemesi hem de uzun sürelerce hayatımızda olması gerekiyor. Kısa ve uzun süreli belleği duymuşsundur. Gün içinde deneyimlediğimiz birçok şey çoğunlukla kısa süreli belleğimizde kalır ve hızla unutulur. Diyelim ki spontane şekilde mini bir tatile çıkmaya karar verdin. Bir gece öncesinde yolculuk için lazım olabilecekleri ve birkaç kıyafetini alarak bir çanta hazırladın. Yola çıktığında alman gereken bir şeyi unuttuğunu fark ettin. Ve bu genellikle hep böyle olur. Biraz kafa dağıtmak için çıktığın bu yolculuk daha en başından ne kadar dikkatsiz olduğunla savaştığın bir durum olmaya başladı. Ama yıllar sonra o gün ne unuttuğunu ya da çantana neler aldığını sorsam büyük ihtimal hiçbirini hatırlamayacaksın. Hatırladığın tek şey, unuttuğun eşyanın sende yarattığı üzüntü anlarından daha fazlası olmayacak. Çünkü o duygusal anı kısa süreli belleğinin aksine uzun süreli belleğine kalıcı olarak kazındı. Bu araştırma sürecinde anılarla ilgili en dikkatimi çeken şey, bir paket halinde belirli bir yerde beklemiyor oluşlarıydı. Hani böyle birinin sesi çok tanıdık gelir ama yüzünü bir türlü aklına getiremezsin. Çünkü beyin anıyı parçalar halinde o anın farklı detaylarını işleyen alanlara dağıtarak saklıyor. Yani bir anıyı geri çağırdığımızda beynin farklı bölgeleri o anı sana yeniden yaşatmak için devreye giriyor. Yani şöyle bakalım. Seni mutlu eden bir anını hatırladığında aslında o anın görüntüleri beynindeki görsel işlerden sorumlu bölgeden, o anın seslerini anımsamak istersen işitsel bölgeden yardım alarak sana iletiliyor. Şimdi bu seslerin depolandığı ve sana tekrar gösterildiği o bölüme işitsel korteks ismi veriliyor. Ve konumunu aklında tutmak da daha kolay olabilir çünkü kulakları çok yakın bir bölgede. İşte bir şey unutmadan önce her bir anı beynin bu karmaşık ama olağanüstü işleyişine bağlı olarak yaşanıyor. Anılar bazen olur olmadık zamanlarda, bazen de bilinçli çabalarımızla aklımıza gelir. Seni tetikleyen uyaranlar, içsel düşünceler ve duygusal durumlar hafızamızın derinliklerinde gizli kalmış anıları canlandırır. Bunlardan en yaygın olanı duysal tetikleyicilerdir. Bir koku, bir ses ya da tanıdık bir mekan geçmişte yaşadığın bir anıyı gözünün önüne getirebilir. Zihnin o anıya giden yollarını harekete geçirir ve anılar kendiliğinden beliriverir. Bazen de bir anıyı bilerek hatırlamaya çalışırsın. Bu genellikle düşüncelerine bağlı olarak gerçekleşir. Mesela eski bir arkadaşını düşündüğünde onunla yaşadığın anılar canlanabilir. Bilinçli olarak hatırladıkların bu sırada sana istemediğin anıları da hatırlatabilir. Duygusal durumlar da anıların canlanmasında önemli bir rol oynar. Üzgünken geçmişteki acı deneyimleri daha kolay hatırlarsın, mutluyken ise neşeli anların aklında beliriverir. Nasıl ki anıları bazen bilinçli şekilde, bazen de istemeyerek hatırlarsan aynı şekilde unutuyoruz da. Peki neden bazı anılar hafızamda derin izler bırakır da bazıları zamanla silinir? Hem de biz farkında bile olmadan. Düşünüldüğünün aksine beynin her şeyi hatırlama görevi yoktur. Asıl görevi önemsiz olanları elemek ve böylece daha görece önemli olanları ortaya çıkarmak. Yani aslında gereksiz olanları unutarak daha gerekli olabilecek şeyleri seçiyor. Bu da demektir ki aslında birçok şeyi unutuyorsun. Özellikle de bu anılar sana duygusal olarak dokunmuyorsa. Unutulmayan anılar genellikle duygusal bir iz taşır. Bir şeyin hafızada yer etmesi için anlamlı ve duygu yüklü olması gerekir. Beyin sıradan ve tekrarlanmayacak şeyleri hatırlamakta pek başarılı değilken anlamlı, şaşırtıcı ya da sıkça tekrar eden anıları hatırlamakta da bir ustadır. Değerli olanı depolar, geri kalan her şeyi ise bir kenara atar. Ama zamanla durumlar değişebilir, yeni güncellemeler gelebilir.
Öncesinde senin için çok özel olan bir anı, zamanla karşına çıkmadıkça beyin o anıları da silmeyi tercih eder. Bu beynimizin sınırlı bir kapasitesi olmasıyla ilgili değil de benzer anıların karışmaması adına yaptığı bir görev aslında. Bu söylediğim ilk duyulduğunda biraz garip geliyor. Geçmişte olanları unutmamak için çaba göstermiyoruz bir tek. Aslında geleceği de aklımızda tutmak, unutmamak için bir çaba harcıyoruz. Bunlar yapılacaklar listemiz. Faturaları ödemek, ilaçlarını zamanında içmek, bir toplantıya vaktinde katılmak veya anneni aramak. Evet, bazen unutuyorsun ve bu küçük detaylar gelecekte onları yapman için seni bekliyor. Peki bizim için bu derece önemli olan şeyleri neden unutuyoruz? Çünkü sana yapman gerekenleri hatırlatan bir işaret olmadığı sürece onları unutacaksın gibi görünüyor. Büyük ihtimal birçok YouTube videosunda milyonlarca kere konu olan bir eylemdir kitap okumak. Çünkü herkes kitap okumanın öneminden bir şekilde bahseder. Ama bir şey var ki çoğu zaman o kitap okuma isteği bir türlü hayata geçirilemez. Hep bir şekilde unutulur. Bir kitap alıyorsun, ilgin de var, okumaya başlıyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki okuduğun bir kitap vardı, onu unutmuşsun. Sayfa sayfa heyecanla okuduğun kısımlar bile aklından uçup gitmiş. Bazen kaldığın satırı unutuyorsun, bazen de okuduğun tüm kitabı. Videolarımda ara ara kitaplardan bahsetsem de aslında dürüst olayım, ben de çoğu zaman okumayı unutuyorum. Yani az önce verdiğim örneklerin hepsi benden. Yine de bazen bir şey ilgimi çekiyor ve okumaya başlıyorum. Bu kitap da onlardan biri. Bu sefer konuyla ilgili fikir verebilir diye başladım. Hem de unutmanın insan ve toplum için bir zorunluluk olduğu fikrini merak etmiştim. Kitap yorumlarında dilinin biraz daha karmaşık ve zor olduğunu bilerek aldım. 80 sayfa en fazla ne olabilir diyerek başladım ama kitabın sonuna gelemedim. Çünkü kitap ilerledikçe okumak artık anlamak değil de satırlarda göz gezdirdiğim, kaçırdığım bir eylem haline geldi. Satırlar arasında hızlıca geçtiğimi anlayınca dedim ki artık bunu kenara bırakmanın zamanı geldi. Durum böyle olsa da kitapta bazı yerler hoşuma gitti. Unutma ve hatırlama eylemlerini tarif edişi de şöyleydi. Öncelikle insanın her şeyi unutamayacağı gibi her şeyi de hatırlayamayacağını söylüyor. Kitap, hafızayı bir bahçeye benzetiyor. Bahçemizin bahçıvanı gibi anılarımızı ayıklayıp budayarak, önemli olanları büyütüp yeşermesi için alan açmamız gerektiğini söylüyor. Anılar tıpkı bahçelerdeki bitkiler, çiçekler gibi. Bazılarından hemen kurtulursun ki diğerleri çiçek açabilsin, köklenebilsin. Unutmayı tohumun toprağa gömülmesi olarak görüyor. Tohum toprağın içinde kayboldukça yeni bir bitkinin hayat bulmasını sağlıyor. Bir bakıma kendi kendini unutuyor aslında. Unutmak zorunda ki değişsin ve tohum sonunda çiçek açıp meyve verebilsin. Anılarımızı da aynı bu şekilde arada bir unutarak aslında büyümesi ve anlam kazanması için yer açıyoruz. Yani sadece unutmak zorunda olduklarımızı değil, bir şekilde hatırlamak istediklerimizi de seçiyoruz. Fakat burada ilginç bir durum var. Her hatırlama anı zihnimizdeki anıyı yeniden şekillendiriyor olabilir. Tıpkı bahçıvanın bir bitkiyi budarken ona yeni bir form vermesi gibi. Biz de her anıyı çağırdığımızda onu biraz daha farklı bir hale getiriyor olabilir miyiz? Peki bu sürekli şekillendirme zihnimizde bazen gerçeğe benzer ama aslında hiç yaşanmamış anılar da yaratıyor olabilir mi? Anılarına ne kadar güvenirsin? Çünkü bir anını tam olarak hatırlayamadığında farkında olmadan kendine sahte anılar da yaratıyor olabilirsin. Bu sahte anılar aslında gerçekliğini kanıtlayamadığın, aklında hep soru işareti olarak kalacak anılar olarak varlıklarını sürdürürler. Gerçek olmayan anıların sebebi de asıl olanı unutmaktır bir yerde. Bir olayı hatırlamaya çalıştığında ya da birine anlatmaya başladığında birden içinde ya tam öyle değildi galiba ama yoksa öyle miydi diye düşünmeye başlarsın. Bazen öyle olur ki sanki alternatif senaryoların ne olacağını düşünmekten
Gerçek anıyı kaybetmiş gibi hissedersin. Aslında her hatırlayışında anıyı yeniden şekillendirme fırsatına sahibiz. Yani silik parçalar yeni bir şekle, bir forma girmek için neredeyse temiz bir sayfa gibi bizi beklerler. Bu çoğu zaman bilinçsizce gerçekleşen bir şey. O ana küçük bir detay ekleyebilir, bazen bir ayrıntıyı atlayabilir ya da hikayeye daha iyi oturan yeni bir yorum bile getirebilirsin. Hikayesel anlatmayı seviyoruz çünkü. Sonunda çıkan şeyden emin olmasan bile yine de bu yeni hikayeye adapte olmaya başladığını görürsün. Başkasından dinlediğin aynı olay farkında bile olmadan hafızana sızar ve anılarına eklenir. Böylece hikayede eksik kalan parçaları da tamamladın. Artık elinde daha düzgün hale getirdiğin, akıcı bir başlangıç, gelişme ve son vermiş olduğun yaşanmış bir hikayen var. Hem de bunları yalan söyleme niyeti bile taşımadan yaptın. İşin üzücü tarafı, hafızanı her revize edişinde hatırladığın bu yeni versiyon beyninde eskinin yerini alır. Yani bir anıyı her anlatışında gerçek yaşanandan biraz daha uzaklaşıyorsun demek oluyor. Her defasında o anı ilk yaşadığın haliyle değil, son anlattığın haliyle hayat bulmaya devam ediyor. Çocukluğumda evimizde bir atari olup olmadığı konusunda birkaç gün anıda sahtecilik yaptığımı düşündüm. Hem annemin hem de babamın olmadığını söylemesi beni bayağı ikna etmişti çünkü. Büyük ihtimal benim gözümden hatırlayan biri olmasa ben de yeni versiyonu zihnime kaydedecektim. Başka bir hatırlayana sormak, işleri aydınlatsa da yine de insanın aklında birkaç tane şüphe kalıyor. Çünkü şöyle bir ihtimal de var. Hepimiz çocukken birbirimizin anılarını etkilemişizdir. Küçük eklemelerle sahte ama bir o kadar da inandırıcı anılar yaratmışızdır. Eğer durum böyleyse çocuklukta farkında olmadan sahte bir anı da yerleştirmiş olabiliriz. Yani annemler haklı olabilirdi. Ya da gerçekten unuttular ve bunun olmasının nedeni basitçe onların üzerinde yeterince güçlü bir iz bırakmaması. Bu anılardan hangisinin doğru olduğunu bilmem pek de mümkün değil. Çünkü elimde ne bir belge ne bir görüntü var. Tek dayanağımız zihinlerimizin bize sunduğu bu sahneler. Zihnin kendi başına yarattığı bu küçük hikayeler onları daha gerçek yapmaz ama bize ait kılar. Belki de bu yüzden bazen yaşananları sadece hatırlamak değil, onlara tutunmamak da iyidir. Benim yaşadığım bu anı gibi olmasa da bazı anları ilk günkü gibi canlı hatırlamak istersin. Zihinde taze tutmak aslında düşündüğümüzden çok daha basit adımlarla mümkün. Mesela bir anıyı güçlendirmek için onu tekrar yaşamak önemli. Yazmak da bunun en etkili yollarından biri. Sadece o anı hatırlamakla kalmaz, aynı zamanda duygusal bir derinlik de katmış olursun. Yazdıklarını daha sonra okuma şansın olur. O günkü ruh halini, düşüncelerini yeniden yaşamak bu anı sadece güçlü değil, aynı zamanda daha kalıcı kılar. Ben de bir noktada bazı şeyleri ne kadar kolay unuttuğumu anladığımda ve unutmak istemediğimi fark ettiğimde kaydetmeye başladım. Biliyorum günlük yazmak çok daha evrensel bir şey ama ben sesli notlarla işleri daha kolaylaştırmak istedim. Yanımda hep bir telefon olduğu için onu kaydetme şansım oluyordu. Çoğu zaman anlaşılır şeyler söylemiş oluyorum ama geri kalan o zamanlardaysa tam olarak kendime neyi hatırlatmak istediğimi unutuyorum. Yani unutmamak için bir şey yapıyorum ama onu da bile çuvallıyorum. Birçok YouTube videosunun arkasında verdiği reçeteleri uygulayamayan bir YouTuber illaki vardır. Benzer şekilde fotoğraf ve videolarda o anı tekrar yaşamanın başka bir yolu. Fakat bu dönemde o kadar çok görüntüye sahip oluyoruz ki hikayedeki boşlukları doldurmaya gerek bile kalmıyor. O kalabalıklar arasından değerli olan anı parlamıyor. Bu fazlalıklar hatırlamayı değil, daha fazla unutmaya sebep oluyor. Ben de arada bu yüzden galeri temizliği yapıyorum. Aldığım ekran görüntülerini, benzer çekilmiş kareleri ya da bana bir şey ifade etmeyen video anlarını siliyorum. Bu sayede hem telefonun hem de benim belleğim gereksiz anılardan arınmış oluyor. Ve o anıları bir kere daha yaşayabiliyorum. Başka bir güçlü anı yaratma reçetem de her yılın sonunda yaptığım senenin en güzel anlarından oluşan bir video. Onları tekrar izlemek hem anıları yad etmemi hem de ileriye dönük değişimi görmemi sağlıyor. Beyin de tıpkı yaptığımız bu dijital temizlik gibi bir süreci uykudayken gerçekleştiriyor. Uyurken gereksiz bilgiler temizleniyor, önemli olanlar seçiliyor ve böylece sabaha yeni bilgilere yer açılıyor. Yani kaliteli ve yeterli uyku hem anılarını sağlamlaştırmak hem de zihnini yeni anılara hazırlamak için gerekli.
Bu yüzden hayatında dinlenmeye yeterince yer verdiğinden emin olmalısın. Daha iyi anımsamak, hatırlamak ve hatta unutmak için. Hayatım boyunca yaşadığım her şeyin, çektiğim her görüntünün benimle olmasını istememe gerek yok. Ne zihnim, ne kalbim, ne de telefonumun yedekleme kapasitesi buna uygun değil. Bu yüzden unutmak artık benim için bir kayıp değil. Aksine kendime en değerli olanı hatırlatmak için bir fırsat olarak görüyorum. Ses, deneme. Çok güzel.